kardeşinizle eve geldiğinizde anneniz sizi bir maskeyle karşılasaydı ve annenizin size karşı dengesiz davrandığını fark etseydiniz, maskenin altındaki kişinin anneniz olduğundan şüphe duyar mıydınız? Bu film aslında ilk önce 2014 yılında çekilmiş. Şimdi inceleyeceğimiz versiyonu da 2022 yılında Amazon Prime için çekilmiş bir remake. İncelemeye geçmeden önce bu filmi tavsiye etmemin iki nedeninden bahsedeyim. Birincisi, korku ve ikilemi çocukların gözünden anlatması. Aynı psikolojik durumları yetişkinler ve çocuklar farklı yaşar ve farklı sonuçları olur. Bu filmde çocukların psikolojisi çok başarılı anlatılabilmiş. İkinci olarak da Crowetti kardeşlerin harika oyunculuk yapması. Kardeşlerden birini zaten The Boys dizisinden hatırlıyoruz. Orada da oyunculuğunu konuşturmuştu. Eğer başarılı bir psikolojik gerilim filmi izlemek istiyorsanız İyi Geceler Anne filmini izlemeniz gerekiyor. Lafı uzatmadan incelemeye geçelim. Film babanın kaydettiği bir video ile başlıyor. İzlediğimiz görüntülerde annenin yüzünü hiç göremiyoruz. Ama şefkatli bir annenin çocuklarına yatmadan önce bir şarkı söylediğini öğreniyoruz. Bir sonraki sahnede ise kardeşlerin babalarıyla birlikte bir yerden eve döndüğünü görüyoruz. Eve doğru giderken kardeşlerden biri olan Elias anneleri için bir resim yapıyor. Resimde "Seni çok özledik anne, sevgiler Elias ve Lucas" yazıyor. Buradan anlıyoruz ki annelerini uzun süre görmemişler, uzun süre babalarıyla birlikte kalmışlar. Eve geldiklerinde Elias'ın biraz daha konuşkan ve girişken olduğunu, Lucas'ın da biraz daha çekingen ve arka planda olduğunu görüyoruz. Babaları annelerine selam vermekten bile çekinerek çocukları bırakıp gidiyor. Buradan anlıyoruz ki filmin başındaki video kaydındaki o sıcak aile tamamen dağılmış. Anneleri çocukların geleceğini bilmesine rağmen çocukları kapıda karşılamadığı için çocuklar evin içinde anneyi arıyor. En sonunda annenin odasına bakıyorlar. Annenin odası oldukça bakımsız ve dağınık. Bu sırada anne yüzünde bir maskeyle içeriden çıkıyor. Çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, sadece ufak bir operasyon geçirdiğini anlatıyor. Ama bu sahnede görüyoruz ki anne çocuklarına karşı çok soğuk ve onların eve gelmelerinden pek de memnun değil. Çocuklar odalarına yerleşirken birbirlerine annelerinin nasıl görüneceğini soruyorlar. Sonrasında elinde bir hediyeyle anne odaya giriyor. Tam da annenin aradaki buzları eritmeye çalıştığını düşünürken evdeki yeni kurallardan bahsediyor. Evde koşuşturmak yok, annenin yatak odasına ve ofisine girmek yok ve ahıra girmek yok. Çocuklar her ne kadar annelerinin bu sert tavrından rahatsız olsa da Alice arabada çizdiği resmi burada annesine veriyor. Annenin resimden pek de mutlu olmadığını görüyoruz. Gece olduğunda Alice annelerinin her zaman uyumadan önce söylediği o şarkıyı söylemesini istiyor. Anne ise şarkı için artık çok büyük olduklarını söyleyerek şarkı söylemeyi reddediyor. Ertesi gün kardeşler oyun oynarken annelerinin yasakladığı ahıra girmeye karar veriyorlar. Burada Alias duvarda bir delik ve kırmızı bir leke görüyor ve ahırdan çıkarken de annelerine yakalanıyorlar. Anneleri bu duruma çok sinirleniyor ve dışarı çıkmalarını yasaklıyor. Bunun gecesinde Alias ahırda gördüklerini rüyasında görüyor ve yatağını ıslatıyor. Burada çocukların anlam veremediği şeylere nasıl tepki verdiğini görüyoruz. Alias banyoya doğru giderken annesinin telefonda biriyle konuştuğunu duyuyor. Annesi konuştuğu kişiye Alias'ın gitmesi gerektiğini söylüyor. Bu sırada annesi Alias'ı kontrol etmeye geliyor. Annesinin fark etmemesi için Alias uyuyor taklidi yapıyor. Bu sahnede Alias'ı canlandıran Cameron Crowetti harika bir oyunculuk sergiliyor. Uyuyormuş gibi yapmasına rağmen ne kadar korktuğunu anlayabiliyoruz. Ertesi gün telsiz yerleştirmek için annelerinin odasına girerler. Anneleri bir anda odaya girdiği için Alias içeride saklanmak zorunda kalır. Saklandığı yerden de annesinin resmi yırtıp çöpe attığını görür. Annesi odayı terk ettiğinde Alias yırtılan resmi kardeşi Lucas'a gösterir. Artık ikisi için de bu maskeli kadının anneleri olmadığı fikri daha da güçlenmiştir. Lucas yırtık resmi görünce şöyle der: "Annemizin yatmadan önce söylediği şarkıyı bilmediği için söylemediyse?" Sonrasında da bu kadınla annelerinin fotoğrafını karşılaştırırlar ve fark ederler ki annelerinin göz rengi yeşil, bu kadının ise mavi. Artık bu kadının anneleri olmadığına emin oldukları için babalarını aramaya karar verirler. Gece olduğunda çocukların babalarını aradığını anne çoktan öğrenmiştir. Kadın kapıyı zorla açarak telefonu çocuklardan alır ve çöp öğütücüde parçalar.
Artık çocuklar çok korktuğu için geceleri uyuyamaz, sırayla boncuklu tüfekle nöbet tutarlar. Burada da film çocukların korktuğu zaman neler hissettiğini çok iyi göstermiş. Elias kendi nöbeti sırasında tuvalete gider. Bu sırada annelerinin odasının kapısının açık olduğunu görür. Gerçekte de böyle bir durumda çocuk gerçekten merak eder ve içeriye girip bakmak ister. Elias da zaten öyle yapıyor. Annesine fark ettirmeden onun maskesini kaldırmaya çalışıyor. Ne yazık ki annesi bunu fark ediyor ve çok sinirleniyor. Elias odasına kaçıp kapıyı kilitlese de annesi levye ile kapıyı kırıp açıyor. Annesi ona kızarken Elias diyor ki sen benim annem değilsin. Bunun üzerine kadın Elias'a vuruyor. Ve Elias'ın onun annesi olduğunu söyleyene kadar onu soğuk suyla cezalandırıyor. O gece Elias rüyasında annesinin maskesinin altında bir canavar olduğunu görüyor. Burada da film bir çocukta travmanın nasıl iz bıraktığını iyi işlemiş. O gece Elias'ı Lucas uyandırır. Buradan daha güvenli bir yere gitmeleri gerektiğini söyler ve evden kaçarlar. Boş bir ev bulup orada uyurlar. Elias burada yine ahırda gördüklerini ve annesi şeklindeki bir canavarı rüyasında görür. Bu da yine bir çocuğun travmasının hayal gücüyle birleşerek zihninde nasıl canlandırdığının iyi bir göstergesi olmuş. Elias yaşadıklarından o kadar korkmuş olacak ki onu uyandıran kişinin polis olduğunu bile uzun süre fark edemiyor. Bu sahnede de Elias'ı canlandıran Cameron Crovetti'nin bunları yaşayan bir çocuğun psikolojisini ne kadar iyi yansıttığını görüyoruz. Sonrasında Elias ve Lucas evlerinde annelerine benzeyen birinin olduğunu söyleyerek polislerden yardım istiyorlar. Tam da polislerin bu kardeşleri güvenli bir yere götüreceğini düşündüğümüz sırada polislerin aslında onları eve geri götürdüğünü anlıyoruz. Anne bu sefer polisleri maskesiz bir şekilde karşılıyor. Polisler çocuklar hakkında bilgi almak için anneyle konuşmaya başlıyorlar. Anne burada çocukların hayal dünyasıyla gerçeklik arasındaki sınırın kaybolduğuna polisleri ikna etmeye çalışıyor. Polisler gittikten sonra çocuklar uyuyor taklidi yapsa da anne onlarla konuşmak için odaya geliyor. Elias'a senin yüzünden maskeyi erken çıkarmak zorunda kaldım diyor. Lucas'ın da uyuyor taklidi yapmasına rağmen anne sadece Elias'la konuşuyor. Ve Elias'a şöyle diyor. Şu an benden nefret etsen bile beni bir gün sevmeyi öğreneceksin. Bu sahnede bir şey dikkatimizi çekiyor. Anne net bir şekilde sadece Elias'la konuşuyor. Önceki sahnelerde de Elias'ı hediye almıştı, Elias'a kızmıştı ve Elias'a ceza vermişti. Bir sonraki sahnede ise annenin şarap içip ağladığını görüyoruz. Burada ilk defa annenin de olaylar karşısında üzüldüğünü görüyoruz. Sabah olduğunda anne yatağa bağlı bir şekilde uyanıyor. Bu sahnede her ne kadar bir insanın uykudayken bağlandığını anlayıp uyanmaması mantıksız olsa da bir önceki sahnede şarap içtiği için biraz daha ağır bir uykusu olduğunu düşünebiliriz. Ardından çocuklar kadına gerçek annelerinin fotoğrafını göstererek gözlerinin yeşil olması gerektiğini söylüyor. Kadın ise cevap olarak yeşil lens taktığını, inanmıyorlarsa da alt kattaki çantaya bakmalarını söylüyor. Elias bu cevaptan tatmin olmuyor. Annesinin ona yaptığı gibi üzerine soğuk su döküyor ve annesinin nerede olduğunu soruyor. Daha sonra da onun yırtıp attığı resmi ona gösteriyor. Annem resimlerimi asla atmazdı. Hepsini saklardı. Geceleri yatmadan önce şarkı söylerdi dediğinde kadın ağlamaya başlıyor. Ve Elias'ı gerçek annesi olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Elias da emin olmak için çantasındaki yeşil lensleri aramaya başlıyor. Bu sırada çantayı önce Lucas buluyor. Elias'a çantayı kontrol ettim, yeşil lensler yoktu diyor. Bu sahnede ilk defa Lucas'ın Elias'ı kandırmaya çalıştığını, Elias'ın ona olan güveninin sarsıldığını görüyoruz. Elias yine de Lucas'ın dediğini kabul ederek bir Uber çağırıp evi terk etmeye hazırlanıyorlar. Bu sırada geçen gece gelen polisler evi kontrol etmek için uğruyorlar. Onlara kapıyı Elias açıyor ve sadece Elias'la konuşuyorlar. Lucas kapının arkasında kalıyor. Polisler annelerini sorduğunda şehre gittiğini söylüyorlar. Polisler evi terk ettikten sonra Lucas ve Elias çağırdıkları Uber'ı beklemeye başlıyorlar. Elias'ın içine kuşku düştüğü için gitmeden önce annesinin çantasını kontrol edip yeşil lensleri bulmak istiyor. Çantayı kontrol ettiğinde ise acı gerçekle yüzleşiyor. Yeşil lensler gerçekten orada, annesi doğru söylemiş, Lucas ise yalan söylemiş. Artık Lucas'ın manipülasyonlarını dinlemeyip yukarı çıkıp annesini kurtarıyor. Annesine bunları Lucas'ın yaptırdığını söylüyor ve annesinden Lucas'la konuşmasını istiyor. Bu sırada Elias evin her yerinde Lucas'ı arıyor ama Lucas'ı bulamıyor. Bunun üzerine annesi gayet sakin bir şekilde Elias'ı ahıra götürüyor. Elias ahıra yaklaştıkça rüyasındaki gördüğü görüntüleri hatırlıyor.
Alice, Lucas'ın burada olması ümidiyle ahırın içine Lucas diye sesleniyor. Annesi ona delikli duvardaki kırmızı rengi göstermeye çalışıyor. Alice oraya bakmakta çok zorlanıyor. Bu sahnede Alice karakterini canlandıran Cameron Crovetti'nin performansı bana kalırsa Leonardo DiCaprio'nun gençliğiyle denk. Annesi ona duvarın neden öyle olduğunu soruyor. Alice da boya mı diye cevap veriyor. Annesi Alice'tan duvarın ne olduğunu hatırlamasını istiyor. Ardından Alice'a gerçekleri bir bir anlatıyor. Duvardaki deliğin ve kırmızı rengin Alice'ın içinin dolu olduğunu bilmediği bir tüfekle oynarken kardeşi Lucas'ı vurması nedeniyle olduğunu öğreniyoruz. Yani film boyunca gördüğümüz Lucas aslında sadece Alice'ın hayalinden ibaret. Aynı zamanda annenin de Alice'ın hala Lucas'la konuşuyor olmasına dayanamadığını öğreniyoruz. Filmin başında Alice'ın çizmiş olduğu resimde hala Lucas'ın var olduğunu gördüğü için yırtmış. Polislere de Alice'ın hayal ve gerçeklik arasındaki çizgisinin kaybolduğunu söylediğinde aslında doğruyu söylüyormuş. Film boyunca Lucas'ın sadece Alice'la konuşması, herkesin Alice'la konuşup Lucas'la hiç konuşmaması şu anda açıklığa kavuştu. Bu bilgilerle anlıyoruz ki anneleri bir çocuğunu kaybetmiş ve eşinden boşanmış. Bu yüzden çok depresif ve dağılmış bir halde. Alice'a her ne kadar hissettirmek istemese de Lucas'ı öldüren Alice olduğu için ona karşı şefkatini de yitirmiş durumda. Bu yüzden ona kızıyor, onunla vakit geçirmek istemiyor, geceleri de ona şarkı söylemek içinden gelmiyordu. Bu bilgilerle filmi baştan izlerseniz Lucas'ın gerçekten de orada olmadığını, Lucas'ın sözlerine kimsenin cevap vermediğini, Lucas'la kimsenin etkileşime geçmediğini fark edebilirsiniz. Ve dolayısıyla da canı sıkkın bir annenin neden bu kadar gergin olduğunu anlayabilirsiniz. Son sahnemizde anne bunları Alice'a hatırlatmak için fazla üzerine gittiği için Alice yanlışlıkla annesini itiyor. Ve ahır anne içerideyken lambanın ateşiyle alev alıyor. Alice koşarak ahırdan çıktığında dışarıda annesini ve kardeşini hatırlayabildiği en güzel halleriyle görüyor. Ve artık annesini de kardeşi Lucas'la birlikte hayal ediyor. Bu filmde travmaya uğramış bir çocuk zihninin olmasını istemediği şeyleri nasıl reddettiğini görüyoruz. Bir çocuğun bilmediği şeylerden nasıl korktuğunu, boşlukları hayal gücüyle nasıl doldurduğunu, sevdiklerini kaybettiği zaman ne kadar zorluklar çektiğini gerçekten çok iyi gösterebilmişler. Eğer incelememi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı, eğer incelemeyi beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna basmayı ve yorumlarda da videonun eksiklerinden bahsetmeyi unutmayın. Eğer yeni videolarımı da izlemek isterseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, esenlikler.